Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok sevdiğim bir konuyla karşınızdayım. Muhtemelen üzerine en çok düşündüğüm konu olabilir Helaena Targaryen. Dreamer nedir? Targaryenlardaki Dreamer'lar, bunların tarihi etkileri ve en sonunda da Helaena'ya geçeceğim. Bugün çok büyük oranda Dreamer'lığı, Helaena'nın Dreamer'lığını konuşacağım. Çünkü ben Helaena'nın her cümlesine bir foreshadowing, geleceğe bir dokundurma olduğuna inanıyorum. Fakat bu videoda çok fazla kafa karışıklığı yaratmamak adına sadece emin olduklarımı aldım. Sadece bunlardan bahsedeceğim. Eğer çok beğenilirse sezon sonunda bir part 2'sini daha yaparız bunun. Dreamer'lık yeteneği dediğimiz şey aslında bir kehanet ve ön sezi görme, hissetme, geleceğe dair belli belirsiz bir izlenime sahip olma yeteneği olarak tanımlanabilir. Genelde böyle kritik olayları öngören rüyalar şeklinde açığa çıkıyor. Her zaman çok net şeyler olmuyor tabi. Böyle ejderha sembolleri olsun, mistik unsurlar olsun, genelde bu tarz şeyler üzerinden karşımıza çıkıyor ve aslında bunun dışa vurumu herkeste farklı işliyor. Görme çok farklı bir şey, onu anlamak, okumak, yani rüyanın doğru yorumu tamamen farklı bir şey. Peki tarihteki Dreamer'lar kimlerdir? Bunun için çok eskilere, Game of Thrones'tan yaklaşık olarak 400 yıl öncesine, House of Dragon'ın ise 250 yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. Daenerys Targaryen kendisi aynı zamanda Balerion'un da ilk binicisi oluyor. Küçük yaşlardayken bir rüya görüyor ve kıyametten 12 yıl önce Valyria'nın ateşle yok olacağını, yani bu kıyameti öngörüyor. Ortaya bir kehanet atıyor diyebiliriz. Babası Aenir ise kızının bu sözüne kulak veriyor ve ne var ne yok her şeyi satıp komple her şeyi arkada bırakıp özgür ırklar arasından taşınıyorlar. Westeros kıyılarına, yani Dragonstone'a geliyorlar. Yanlarında da tam 5 tane ejderha var ve Westeros tarihinin yazılmaya başladığı kısım işte burası oluyor. Bundan 3-4 nesil sonra Aegon diye bir adam çıkıyor ve tüm kıtayı fethediyor. Viserys'e göre Aegon da bir Dreamer'dı. Buz ve Ateşin Şarkısı adını verdiği bir rüya görüyor. Rüyanın içerisinde ölüler ordusu, kendi soyundan doğacak vaat edilen prens var. Bu rüyadan sonra tüm krallıkları tek tek fethetmeye başlıyor. Yani bir toprak hırsından ziyade insan ırkını kurtarmak için yola çıkıyor. Targaryenlarda ise kraldan krala aktarılan ve birçoğu tarafından inanılan bir sır olarak kalıyor bu. Aslında Viserys Targaryen de bir Dreamer'dı. Hatırlayın, Viserys'in 3. bölümde bir sözü vardı. Benim neslimden pek çok kişi ejder binicisiydi fakat aramızdan çok az kişi hayalperestti. Kehanet gücünün yanında bir ejderhanın gücü nedir ki demişti. Yine 1. bölümde Andalların, Rhoynar'ın ve ilk insanların 5. kralı Viserys Targaryen kendi ifadesiyle rüyasında oğlunun kılıçların çarpışması, süvarilerin hücumu ve ejderhaların kükremesi arasında Aegon the Conqueror'ın demir tacını takarak doğduğunu gördü. Onun görülerinin aslında biz gördük ki dizide birçoğu çıktı. Fakat yine de ne sıklıkla gördü, gördüğü şeyleri doğru mu yorumladı, bu kısımlara ait çok detaylı bilgiye sahip değiliz. Daenerys Targaryen de bir Dreamer'dı. Ejderha yumurtalarını büyük bir ateşe taşırsa çatlayacağını hayal etmişti. Tek tek saymaya gerek yok ama dizi içerisinde bu tarz rüyalarını biliyoruz biz. Ayrıca orada hatırladığım kadarıyla Üstad Aemon'un da benzer rüyaları vardı. Yani Targaryen tarihinde aslında bir sürü Dreamer var. Genel olarak böyle bu tarz birkaç kişi daha var ama konuyu bağlamından koparmamak için devam etmeyeceğim burada. İsterseniz artık yavaştan ana karakterimize, Helaena Targaryen'a geçelim. Kitap dizi farklarını sürekli konuşuyoruz. İşte dizide olup da kitapta olmayan en güzel detay Helaena Targaryen. George R. R. Martin'in her gün rüyalarına giriyordur. Ben bunu nasıl düşünemedim diye. Onu Dreamer yapmak aşırı mükemmel bir detay. Biz aslında onun odasında gördük. Duvarlarında her yerde çizimler vardı. Helaena belli rüyaları görüyor. Bunları algılayamıyor. Bazılarını sadece bir ön sezi gibi o an veya daha öncesinde hissedebiliyor. Bazılarını ise olduktan sonra yorumluyor. Görülerinin sonrasında Helaena Targaryen tarafından böyle bilinçsiz şekilde duvara çiziliyor bunlar. Duvarda özellikle Game of Thrones özelinde çok fazla vurgu vardı. Ateş içerisinden çıkan bir kadın vardı. Taş takmış geyik vardı. Kafası kesilmiş 2 tane kurt vardı. Yine bıçak tutan bir fare vardı. Bunun gibi bir sürü imge görmüştük biz onun duvarında. Dizi tarafından karakter oluşturulurken bir Troya prensesi olan Cassandra'dan ilham almışlar. Apollon bir gün Cassandra'ya bir teklifle gidiyor. Benim arzularım diyor tamamlarsan sana geleceği görme yeteneği vereceğim diyor. Cassandra da kabul ediyor. Görü yeteneğini kazanıyor. Geleceği görmeye başlıyor. Ama daha sonrasında Apollon'u reddediyor. Ve Apollon da kimseyi inandıramaması için onu lanetliyor. Troya'nın düşüşü olsun, tahta atın kaleye girmemesi konularında falan herkesi defalarca kez uyarmasına rağmen kimse ona inanmıyor ve Troya düşüyor. Troya'nın düşüşü, Agamemnon'un ölümü gibi birçok olay önceden biliyor ama asla kimseyi inandıramıyor ve hayatı trajik bir sonla noktalanıyor. Hatta belli uyarılara karşı düşülen hatalar ve bu dinlenmeme, gereksiz yere debelenme süreci literatüre Cassandra'nın çığlığı diye geçmiştir. Tıpkı Helaena Targaryen'ın farelerden korkuyorum demesi gibi. Geçelim dizimize.
Biz Helena'nın Dreamer'lığını 6. bölümde Aegon için tek gözünü kapatması gerekecek dediği yerde öğrendik. Aemond ile pembe dehşet muhabbeti üzerinden dalga geçmişlerdi ve Aemond da sinirle ejderhaların mağaralarının olduğu yere inmiş ve Dreamfire ile karşılaşıp yakalanmıştı. Alicent ile Helena konuşurlarken onu getiriyorlardı. Alicent ona senin de bir gün ejderha olacak dediği yerde Helena kendi kendine konuşurken tek gözünü kapatması gerekecek demişti ve bunu have to kalıbıyla kullanmıştı. Ertesi bölümde ise biz Aemond'un Vhagar'ı aldığını fakat bunun sebebiyle çıkan tartışmada Luke tarafından tek gözünü kaybettiğini izledik. Tahtaların altında bir canavar var. Bunu zaten herkes anlamıştır ama yine de birkaç detay üzerinden değineyim. 8. ve 9. bölümde kullanıldı Helena'nın bu repliği ve en çok söylediği cümle olabilir. Burada canavar derken biz kelimesini kullanıyor. Biraz önce anlattığım olayda yani 6. bölümdeki sahnede Alicent oğlunu azarlarken ne olacak senin bu ejderha takıntın diyordu ve yine burada ejderhadan bahsederken biz kelimesini kullanıyordu. Yani biz beast eşittir canavar diyebiliriz. Bunun ipucunu almıştık. 9. bölümde ise bir ejderha Dragon Pit'te tahta merdivenleri kırarak ortaya çıktı. Tam bunun olacağı sırada Helena Targaryen bu olayı beklenmiş gibi başka yöne bakıyordu. Yani tahtaların altında bir canavar var diye bahsettiği yer Meleys ve Rhaenys'in taç giyme törenini basarak yukarıya doğru fırlaması. Evan ve Tom Helena'yı dinlemeliydik. O zaten bunun olacağını tahmin etmişti diyor. Tahtaların altında bir canavar var. Senin için geleceğini tahmin edecek. Onu dinlemeliydik diyor. Bunu boş yere demiyorlar. Çünkü onu dinleyen birisi çıkacak. O kişi de bence Aemond olacak. Gelelim en anlaşılmayan sahneye. Bunu doğru yorumlayan bir kişi göremedim şu ana kadar ama bence çok açık mevzu. 6. bölümde Helena yerde elinde bir örümcekle oynuyordu. Aegon ve Aemond ise arkada konuşuyorlardı. Sahne onlara odaklı fakat Helena kendi kendine burada bir şeyler fısıldıyordu ve şöyle diyordu. El çevirir tezgaha, yeşil makara, siyah makara, etten ejderhalar, dokur, ipten ejderhaları diyordu. Burada aslında bahsettiği şey bir casusluk ağı, kale içindeki istihbarat ağından bahsediyor. Örümcek göstermeleri o yüzden zaten. Bunun sonucunu ise biz 3 bölüm sonra 9. bölümde Larys ve Alicent'ın malum sahnesinde gördük. El çevirir tezgah dediği kale içerisindeki o casusluk ağı Otto üzerinden dönüyordu bu biliyorsunuz ki. Konseyde Otto bir tane fısıltıların başı olmasını istemiyordu. Viserys ile de görüşerek de bu rekabetin kıvılcımını yani o şeyi ateşlemişti aslında. Bu rekabeti ateşlemişti. Yeşil makara, siyah makara dediği de tarafları sembolize ediyor. Burada Larys yeşillerin tarafını, Viserys ise siyahların tarafını temsil ediyor. Helena cümlesinin ikinci kısmında Dragons of Flesh, Weaving Dragons of Thread. Yani etten ejderhalar, dokur ipten ejderhaları diyor. Dokumak derken burada weave kelimesini kullanıyor. Bu kısmı aklınızda bir tutun. Larys ise şöyle diyor o sahnede. Alicent'a Kızılkale'de aktif bir casusluk ağı olduğundan bahsediyor. Babanız diyor Otto yani bunu biliyordu ama buna bilerek dokunmadı diyor. Devamında ise Fit the Weaver yani weave kalıbı üzerinden dokumacıyı anlatırken burada avantajlardan, menfaatlerden falan bahsediyor. Bize dizide bu kelimenin kullanıldığı sadece 2 tane yer var. Birisi Helena'nın ağzından çıkan sözcük, diğeri ise burada Larys anlatırken. Konuşmaları devam ediyor ve Alicent o dokumacı beni mi izliyor diyor. Larys ise evet o minik örümceklerden birisi sizin yardımcınız diyor. Alicent ise Talia mı diyor. Hemen buradan Helena'ya dönelim. O sahnesini hatırlayın 6. bölümdeki. Oradaki örümceği eliyle ezip öldürüyordu. Larys de Talia'yı yakalayıp öldürüyor. Biz bunu açık bir şekilde görmesek de 2. sezonda Larys'in ağzından hepsinin icabına baktım demesiyle öğrenmiştik aslında. Larys ve Alicent'ın konuşmasına dönelim. Avantajlarını yok etmenin tek yolu var. O da başının kesilmesi gerekiyor diyor Larys. Alicent ise bu da senin uzmanlık alanın diyor ve burada emri veriyor. Bu tarzda böyle büyük bir bilgi getirdiği için Larys'in kendisine tatmin etmesine izin vererek Larys'i o şekilde ödüllendiriyor. Neyse o kısımlara girmeyelim. Yani özetle bence etten ejderhalar dediği yeşiller yani tahta oturanlardan bahsediyor. İpten ejderhalar dediği ise siyahları yani şu anda tahta olmayan, tahta alamamış ama bunun için mücadele edeni sembolize ediyor. Yine o bölümde Larys Mysarya'nın evini yaktırarak onu indirmiş oldu. Mysarya'yı şehirden kaçmak zorunda bıraktı. Yani Kızılkale'deki ağı Larys çok büyük oranda eline geçirdi. Zaten Helena'nın elinde 6. bölümde gerçek örümcek vardı. 9. bölümde ise dokuma örümcek vardı ve bu dokuma örümceğin ayaklarından birisi yoktu. Yani hasar almıştı. O da burayı sembolize ediyor olabilir. İlk sezon 9. bölümde Aegon ararlarken tahta çıkarmak için Helena'ya sormaya geldiklerinde şöyle bir ifade kullanıyordu. Sanırım her zaman başkasına verileni istemek bizim kaderimiz. Biri bir şeye sahipse diğeri onu alır diyordu. Yani o zamandan beri Aemond'un yapacağı şeyi
biliyordu. Çünkü o sahnede bize aslında Aegon'u ararlarken Aemond bir anda girmişti içeri ve uzun uzun bakışmışlardı. İkinci sezon 5. bölümde de gördük ki Helaena geldi, Aemond açık açık bu yaptığına değdi mi dedi. İşte ilk sezondaki o sahne bizi ikinci sezondaki o tahtın önündeki konuşmaya bağlıyordu. Bence çok iyi bir sahneydi. Sadece tamam Helaena böyle cümleler üzerinden falan değerlendirilebilecek bir karakter ama şu sahnenin birkaç cümle daha uzun olmasını isterdim. Bunu bölüm incelemesinde de söylemiştim zaten. Buradan geçelim Blood and Cheese'e. Helaena oğlunun öleceğini önceden biliyordu. Aegon Prens Jaehaerys'i götürmek için geldiğinde kucağında bir kumaş örüyordu ve o kumaşı diğer bölümde oğlunun cenazesi öncesinde al bunu oğlum için diye gitti Alicent'a verdi. Oğlu cenazesi için götürülürken bu kumaşı sarmışlardı. Sahne başında da "They only want the boy" yani sadece oğlanı istiyorlar diye mırıldanıyordu kendi kendine. Ayrıca Aegon geldiğinde kral olmak ve varislik ile alakalı olan konuşmalar aslında ölüm ile alakalıydı. Belki kral olmak istemiyor falan dediği kısımdan bahsediyorum. Yine aynı şekilde farelerden korkuyorum da demişti ve olacak olaya önceden bize haber vermişti. Yani sonuç olarak Helaena bir Dreamer. Rüyalar aracılığıyla bazı şeylerin farkına varıp bazı şeyler olmadan önce sezebiliyor. Dizideki foreshadowing'in zirvesi, çok az konuşuyor. Her cümlesi mutlaka bir anlam barındırıyor. Ağzından çıkan her kelime bir kehanet, geleceğe dair bir ipucu taşıyor. Fakat onu şu ana kadar kimse fark edemedi. Bu konuda bir değişiklik olacak mı merak ediyorum. Özellikle Aemond üzerinden bir değişiklik olabilir. Bu sezon bitmeden son 2 bölümde bu konuya dair bir şeyler göreceğimize inanıyorum. Bu konu savaşı nasıl değiştirecek ona hep birlikte tanık olacağız. Bu kadar Helaena'dan bahsetmişken karakterine de kısaca değineyim. Helaena benim dizide en sevdiğim karakterlerden birisi. Kendi içinde ayrı bir dünyası var ve o burada mutlu aslında. Savaşla hiç alakası olmayan ve bir anda savaşın içerisine çekilip en büyük darbelerden birini alan birisi. Bu sebeple küçük oğlunu kaybetti. Biz göremedik ama kendisi çok iyi bir ejderha binicisidir. Gerçi ilk sezonda uzaktan bir karede görmüştük onu Dreamfire'a binerken. Dreamfire ile arası gerçekten çok iyi ve sürekli olarak ejderhasına binip dolaşmaya giden bir karakter aslında. Onun tuhaf huylarından biri de bu. Dizide keşke gösterseler dediğim şeylerden birisi de bu. Yazar da aslında bu konuyla alakalı bir şey söylemişti. Bence ejderhasıyla arasının alakasız şekilde iyi olması onun bu mistik yönüne çok iyi katkı sağlar diye düşünüyorum ki kitapta da o şekilde bir karakterdi. Güldüğü sadece 2 tane sahne var. Onlardan da bahsetmiş olayım. Birisi Jace ile dans ettiği sahne. Gerçekten eğlendiği, keyif aldığı tek sahne bu olabilir. O son akşam yemeği onun için oldukça keyifli geçmişti. Orada çok güzel vakit geçirmişti gerçekten Jace ile beraber. Rhaenyra'nın Alicent'a barış çubuğu uzatıp Jace ile Helaena'yı evlendirmeyi teklif ettiğini de unutmamak lazım. Bunun üzerinden paralelde ayrı bir evren açarsak çok güzel bir hikaye çıkabilir bence. Diğer güldüğü sahne ise annesiyle konuşurken kızı Jaehaerys'i uğurladığı sahne. O da çok hoş bir sahneydi gerçekten. Aslında 4-5 tane daha incelemek istediğim repliği var Helaena'nın. Fakat birkaç tanesi benim için hala teori sınırında. Tam emin değilim. Diğerlerinin ise biraz daha vakti var. O yüzden onlara burada girmeyeceğim. Bu hafta her gün bir video atmışım. Üst üste 5. videom olmuş. Biraz da yoruldum aslında. O yüzden bu videodan sonra izninizle muhtemelen bir 4-5 gün ortadan kaybolacağım. Bu videoyu hazırlamak, üzerine düşünmek benim için oldukça keyifliydi. Sizin de hoşunuza gittiyse, yeni bir şeyler öğrendiyseniz veya bazı şeylerin farkına vardıysanız yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Gelecek videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.